Yeni bir videodan da herkese merhaba. Ben Sefa Kandemir. Dostlar, geçtiğimiz günlerde 1,2 milyon liranın altında satın alabileceğiniz SUV modellerinin hem öne çıkan özelliklerini hem de fiyat listelerini yakından öğrenmiştik. Tabii orada şöyle bir problem vardı. Yani gerçi problem demek biraz abes olur belki ama şöyle bir tercih faktörü vardı. Birçok takipçimizin tercihi otomatik vitesli modellerden yana olduğu için sizlerden de ya otomatik viteslerin olduğu bir liste yapsanız çok güzel olur dediğiniz için biz de otomatik viteste satın alabileceğiniz yine en uygun fiyatlı SUV modellerini listemizde derledik. Tabi vites otomatik olunca fiyatlar öyle 1,2 milyon liranın altında olmuyor. O yüzden 1,2 milyon lirayla 1,5 milyon lira arasında satın alabileceğiniz 9 SUV modelinin hem öne çıkan özelliklerini hem de fiyat listelerini yine kendi tarzımızda en anlaşılır şekilde öğrenmeye başlayacağız. Videoya geçmeden hemen önce aşağıda bulunan beğen butonuyla videomuzu beğenmeyi ve hemen yan tarafındaki abone ol tuşuyla kanalımıza abone olmayı unutmayın. Şimdiden sağ olun, var olun. İlk otomatik vitesli crossover ya da SUV modelimiz Fransa'dan geldi. Citroen'in C5 Aircross'u biraz büyük gelen ya da bütçesi o seviyelere çıkmayan kimseler için adeta biçilmiş kaftan ürettiği C3 Aircross, B-SUV segmentinin başarılı ve sevilen modellerinden. Mazisi de 2010 yılına kadar dayanıyor. Dış tasarımında özel bir anımdan bahsedecek olursam şu dışarıya doğru şişkin far ve tampon tasarımından pek yüzümün gülmediğini söylesem çok fena olmaz. Ama profil olsun, arka tasarımı olsun çok şık. Jantlarımız Filbont donanımda 205-60-16 inç boyutunda. Boyutlardan da bahsedelim. 4155 mm uzunluk, 1765 mm genişlik ve 1648 mm yüksekliğinde. B-SUV için fazlasıyla iyi. Keza C3 Aircross'un iç mekanı da gerçekten o Citroen kültürünü ufaktan anımsatmasıyla sıcak ve dokulu hissettiriyor. Özellikle koltukların bu tasarımları hoşuma gidiyor. Buna ek olarak arka park sensörü, otomatik yanan farlar, yükseklik ve derinlik ayarlı direksiyon ki gerçekten bu önemli bir özellik. Kol dayama, bak bu da gerçekten dehir olmadığında anlaşılan bir özellik. Arka koltukların ileri geri kaydırılabilmesi. Bu da bagaj hacmini koltukları yatırmadan arttırmaya yarıyor. Sürücü koltuğu ise yükseklik ayarına sahip. Elektrikli açılan ön ve arka kapı camlarıyla iç mekandaki konfor detayları tam böyle tadında bir seviyede. Ayrıca bu göstergelerin ortasında yol bilgisayarı da mevcut dostlar. Orta konsol üzerindeki dokunmatik ekran ise Filbont donanımda 7 inç büyüklüğünde. Onun dışında radyo, USB bağlantısı, 12 volt soket girişi gibi özelliklerde. Yeni Citroen C3 Aircross Filbont otomatik vites donanımda standart olarak sunuluyor. Bagajımız ise 410 litre. Gerçekten bu segment için fazlasıyla iddialı. Güvenlik özellikleriyle de dolu dolu olan C3 Aircross'ta ABS, EBA, EBD ve ESP, yokuş kalkış desteği, hız sabitleyici ve hız sınırlayıcı. Bu hız sınırlayıcının anlamını bilmeyenler olabilir. Mesela dostlar, gittiğiniz yolun maksimum hızı 80 km/saat olsun. Siz de hız sabitleyiciyi almak istemiyorsunuz ama gaza basınca da yolun da boşluğuyla bir anda 110-120'ye çıkmak da istemiyorsunuz. Böyle durumlarda hız sınırlayıcıyı açtığınızda siz ne kadar gaza basarsanız basın araba 80'i geçmiyor. Kullanması zevkli ve faydalı bir özellik. Bununla birlikte şerit ihlal uyarısı, trafik işaretlerini okuma sistemi ve sürücü yorgunluk tespit sistemi de standart olarak sunuluyor. Bu arabayı ayrıca listenin en güçlü modellerinden biri haline getiren 1.2 PureTech motorundan ürettiği 130 beygir gücü ve 230 Nm torku da öne çıkan özelliklerden. Tam otomatik 6 ileri EAT şanzımanla gelen C3 Aircross sıfırdan 100'e 9.2 saniyede çıkarken maksimum 195 km/saat son hıza sahip. Yakıt tüketimi önemli elbette. 100 kilometrede ortalama 6.3 litre yakıt sarf eden C3 Aircross 45 litrelik yakıt deposuyla bugün ortalama 1800 liraya fulleniyor. Ve dostlar, bu özellikle bir Citroen C3 Aircross'a sahip olmanın bedeli 1.280.000 lira olarak belirlenmiş. Madem 130 beygirlikten başladık, o zaman bir 130 beygirlik modeli daha inceleyelim. Özellikle konu yine manuel vites olunca listenin en uygun fiyatlı modellerinden biri olan Egea otomatik vitese geçince sizi biraz şaşırtabilir. Hatta ben şeye de çok şaşırdım. Bizim Shorts ve Reels videolarımızı takip ediyorsanız ki mutlaka ettiğinizi düşünüyorum. Orada manuel 1.6 Multijet Egea'dan 645 bin liraya denk gelen bir fiyattan satılıyordu Almanya'da. Yani insan gerçekten hayret ediyor. Bizim listemizin konuysa Egea Cross oldu. Giriş seviyesi street donanımlı listeye giren Egea Cross'un dış mekanda daha sade trim parçalarına 16 inçlik jantlar eşlik ediyor. Ayrıca hazır dışarıdayken söyleyeyim,
Arka park sensörü, ön sis farı ve geri görüş kamerası gibi özellikler de standart olarak sunuluyor. Boyutlarsa 4386 mm uzunluk, 1556 mm yükseklik ve 1818 mm genişliğe sahip. İç mekanda da yine segmentinin getirilerini karşılayan Egea Cross. Street donanım olduğu için direksiyon arkasında 3,5 inçlik renkli TFT gösterge paneli ve analog göstergelerle bulunuyor. Konsolun malzeme kalitesi hafif sert malzemelerden oluşuyor. Bu eski nesil otomobillere göre biraz daha iyi hissettirir. Konsolun ortasında ise bir ekran bekleme güç. Burada 5 inç büyüklüğünde TFT ekranlı bir radyo bulunuyor. Yani listedeki diğer arabalar ve onların donanımlarıyla karşılaştırınca otomatik vites Egea Cross'un işi burada biraz zor gibi. Bagaj hacmi ise arka koltuklar normal konumundayken 440 litre. Multimedya donanımı dışında geniş bir iç mekan sunan Egea Cross'un güvenlik özellikleri arasında yorgunluk tespit asistanı, şerit takip asistanı, yol üzerindeki trafik levhalarını tanıyarak size gösteren trafik işaretlerini tanıma sistemi, akıllı hız destek sistemi, otomatik acil durum freni bulunuyor. Multimedya kısmı biraz tercih konusunda kafanızı karıştırsa da motor performansı ve özellikleri belki de bunu unutturabilir. Yeni Egea Cross'un kaputunun altında 1.6 litre dizel yakıtlı motor bulunuyor. Bu motordan maksimum 130 beygir güç, 320 Nm tork üreten Egea Cross sıfırdan 100'e 10.2 saniyede hızlanıyor ve maksimum 200 km/saat son hıza çıkabiliyor. 6 ileri DCT çift kavrama otomatik viteste gelen Egea Cross 100 kilometrede 4.6 litre yakıt tüketimine sahip. Bu değer gerçekten etkileyici ve bu özelliklerde bir Egea Cross otomatik vitese sahip olmanın bedeli ise sıkı durun 1.391.900 lira. Masraflar o bu derken 1.4 milyon Egea Cross. Yani son karar sizin. Sefa kardeşim ya bu paraların biraz daha altına yok mu şöyle otomatik vitesli 0 km ve SUV diyenlere Dacia gereken cevabı vermiş. Artık Dacia'da son günlerini yaşayan Duster listenin en güçlü motora sahip olup en uygun fiyatlı SUV modelleri arasında ilk sırada bulunuyor. Tabi Expression da yine uygun fiyatlı sayılabilecek seviyede ama en uygun fiyatlı donanımları baz aldığımız için biz yola Expression'a devam edeceğiz. Giriş seviyesi olunca dış tasarımda öyle süslü krom ya da parlak parçalar bulunmuyor tabi. Jantlarımız da böyle 16 inç büyüklüğünde, dış boyutlarımızsa 4341 mm uzunluğunda, aynalar hariç 1804 mm genişliğinde ve 1693 mm yüksekliğinde boyutlara sahip. Dingil mesafesi ise 2673 mm. İç mekanda da öyle büyük donanımsal özellikler yok elbette. Birçok şeyin manuel olduğu iç mekanda konsol üzerinde USB ve Bluetooth bağlantısının yapılabildiği radyo ekranı bulunuyor. Onun dışında bir şey yok. Ön camlar elektrikli, arka camlar manuel. Bagaj hacmi önemli. Arka koltuklar normal konumundayken 478 litre. Güvenlik tarafında ABS ve acil fren yardımı, hız sabitleyici ve hız sınırlayıcı, çocuk koltuğu takmak için Isofix bağlantı noktası, yokuşta kalkış destek sistemi, arka park sensörü gibi özellikler sunuluyor. Listemize girmesini sağlayan motor ve şanzıman tarafında ise 1.3 litre turbo beslemeli, 150 beygir güç, 250 Nm tork üreten benzinli motor bulunuyor. Önden çeker olarak gelen Dacia Duster 6 ileri otomatik vitese sahip. 0'dan 100'e 9.7 saniyede hızlanan Duster 100 kilometrede ortalama 6.4 litre yakıt sarf ediyor. Önemli bir detay olarak önlerin disk, arkaların kampana freni olduğundan da bahsedeyim. Ve dostlar, bu özelliklerde bir otomatik vites Dacia Duster sahibi olmanın bedeli ise Essential donanımda 1.223.000 lira. Fiat Egea Cross'a göre daha uygun olan Duster için siz ne dersiniz? Yerli üretim Bayon, manuel vitesli atmosferik motorundaki o düşük gücü otomatik vitesli turbolu motoruyla telafi etmiş. Doğrusunu söylemek gerekirse Bayon, manuel vitesteki en uygun fiyatlı versiyonunda motor gücü ve performansıyla beni oldukça şaşırtmıştı. Hem atmosferik hem de 79 beygir oluşunu otomatik viteste turbolu motorla telafi eden Bayon, dış tasarımda başarılı gördüğüm modellerden. Otomatik yanan farlar LED gündüz farlarıyla güzel bir kombin yapmış. Jantlarımız da diğer modellerde olduğu gibi 16 inç. Henüz 17 inç'i göremedik. Boyutlarsa 4180 mm uzunluğunda, 1775 mm genişliğinde ve 1500 mm yüksekliğinde. Dingil uzunluğumuzsa 2580 mm. Değerler gayet iyi. İç mekanda listemize giren jump donanımda kapı camlarımız hem önde hem de arkada otomatik olarak geliyor. Buna karşın klimamız manuel. Direksiyon arkasındaki dijital gösterge ekranında 4.2 inç büyüklüğünde.
Listemizdeki diğer modellere göre en büyük farkını gösterdiği yer konsolun merkezindeki dokunmatik multimedya ekranı oldu. 10.25 inç büyüklüğündeki bu ekran üzerinden Apple CarPlay ve Android Auto bağlantısı yapabiliyorsunuz. Bu donanımı sevenlerin çok olduğunu biliyorum. Onun dışında iyi bir yaşam hacmine sahip olan Bayon, crossover segmentinin yerli oyuncularından. Bagaj hacmimizi de söyleyeyim. Arka koltuklar normal konumundayken 411 litre. Yeni Bayon'un en sevdiğim kısımlarından biri de güvenlik özellikleri konusunda üst paketlerle arasında çok bir fark olmaması oldu. Bu özelliklerin arasında ABS, EBD, BAS, yokuş kalkış desteği, çoklu çarpışma önleme fren sistemi, arka park sensörü, geri görüş kamerası, hız limitleyici ve hız sabitleyici, şerit takip asistanı, bununla birlikte şeritte kalma asistanı, sürücü dikkat uyarısı, önden çarpışma önleme asistanı gibi özellikler standart olarak yeni Bayon'da sunuluyor. Tabi motor yeni Bayon'un asıl olayı. 1.0 TGDI turbo beslemeli benzinli motordan 100 beygir güç, 172 Nm tork üretiyor dostlar. Bu haliyle sıfırdan 100'e 12.4 saniyede hızlanan Bayon 100 kilometrede ortalama 5.8 litre yakıt sarf ediyor. Ve bu motoru 7 ileri DCT çift kavram otomatik şanzımanla yönetiyorsunuz. Ön arka frenlerinin ikisi de disk bu arada dostlar. Ve bu özelliklerde bir Hyundai Bayon sahibi olmanın bedeli kampanyalı şekilde 1.220.000 lira olarak belirlenmiş. Ne dersiniz dostlar? Listede şimdiye kadar incelediğimiz modellerde favori Bayon olur mu diye soracak olsam da diğer videomuzun adeta popüler çocuğu MG Z'si. Bu videonun da en çok tutulan modeli olur mu? Eğer o listede MG varsa diğer markaların işi biraz zor gibi. Çünkü bir önceki videomuzun açık ara en çok yorum alan markası MG'ydi. Hatta şu an çok sevilen SUV modeli HS'de yeni nesline kavuşuyor dostlar. Onun da inceleme videosu hemen bu videonun bir önceki videosu olur muhtemelen. Oradan izleyebilirsiniz. Ama bizim listemize giren ve özellikleriyle dolu dolu gelen modelimiz ZS oldu. ZS tasarım konusunda gerçekten benim başarılı bulduğum modellerden biri dostlar. Çünkü bu yadsınamaz bir gerçek. Bizim insanımızın göz zevkine hitap eden bir tasarım dili var. Ve eğer sizin arabanız o zevke uymuyorsa isterse dünyanın en iyi arabası olsun yine de şansı azalıyor. ZS bu yakışıklı tasarımı 4323 mm uzunluğu, 1809 mm genişliği ve 1644 mm yüksekliği de tamamlamış. Dingil mesafesi ise 2580 mm. Yani dış boyutlar gayet tatmin edici. İçeride ise asıl olay başlıyor. Aşağıda bulunan beğen butonuyla videomuzu beğenmeyi ve hemen yan tarafındaki abone ol tuşuyla kanalımıza abone olmayı unutmayın. Konforlu koltuklarına oturduğunuzda ellerinizin arasında bulacağınız bu direksiyon simidi çok şık. Listemize giren Comfort donanım seviyesinde konsolun merkezinde 10.1 inç büyüklüğünde dokunmatik multimedya ekranı duruyor. Bu ekran üzerinden Apple CarPlay ve Android Auto'ya bağlanabiliyorsunuz. Ayrıca yine USB bağlantısıyla cep telefonu şarjı ve Bluetooth bağlantısı sunuluyor. İç mekan yaşam alanı dışarıdaki boyutlarında etkisiyle gayet işlevsel. Bagaj hacmimiz de arka koltuklar normal konumundayken 448 litre. Emniyet ve güvenlik tarafında ABS, EBD, ön ve yanda çift hava yastığı, yan perde hava yastıkları, yokuş kalkış asistanı, hız sabitleyici, ön arka camlar için tek tuşla açıp kapama gibi özellikler standart olarak sunuluyor. Yeni MG ZS'nin listemize girmesini sağlayan motor ve şanzımanı ise 1 litre turbo beslemeli 3 silindirli motoru oldu. Bu motordan 111 beygir güç, 160 Nm tork üreten ZS 6 ileri tam otomatik şanzımanla yönetiliyor. Önden çeker olan ZS sıfırdan 100'e 12.4 saniyede çıkıyor ve maksimum sürat 170 km/saat. Bu motorun 100 kilometredeki ortalama yakıt tüketimi ise 6.6 litre. Ne dersiniz dostlar? Donanım gayet başarılı. Motor performansı da öyle başarılı mı? Belki bu soruya cevabı fiyatı duyduktan sonra daha rahat bulabilirsiniz. Yeni MG ZS otomatik vitesli motoruyla şu an kampanyalı şekilde 1.249.000 liradan alıcılarını bekliyor. Gerçekten listenin en rekabetçi ve donanımı bol modellerinden biri oldu diyebilirim. Kia Stonic için bir takipçimiz manuel vitesli versiyonun bayilerde olmadığından bahsetmişti. Neyse ki otomatik vitesi Stonic'te var. Stonic'te en az ZS kadar beğenilen ve tercih edilen modellerden biri dostlar. Takipçimizin de yorumlara yazdığı gibi şu an Kia'nın resmi internet sitesinde de manuel vitesi Stonic artık satılmıyor. Bizim listemize giren Stonic cool donanımda ve cool donanımla birlikte dışarıda en bariz fark jantlarda bulunuyor. 15 inçlik jantların tasarımları güzel. Bununla birlikte yedek lastik yerine lastik bakım kiti bulunuyor. Dışarıda otomatik yanan farlar,
elektrikli ve ısıtmalı yan aynalar, tavan rayı, ön arka park sensörü gibi özellikler sunuluyor. Boyutlardan da bahsedelim. 4140 mm uzunluk, 1760 mm genişlik ve 1485 mm yüksekliğiyle Kia Stonic segmentinin getirilerini karşılıyor. Dingil mesafesi ise 2580 mm olarak belirlenmiş. İçeride ise güzel özelliklerden diyebileceğimiz start-stop sistemi dikkatimi çekti. Bununla birlikte bu şık direksiyonun arkasında 4.2 inç büyüklüğünde gösterge bilgi ekranı mevcut. Konsolun ortasındaki 8 inçlik dokunmatik multimedya ekranı tüm donanımlarda aynı geliyor. Bu ekran üzerinden Apple CarPlay bağlantısı da yapabiliyorsunuz. Ama Android Auto ile ilgili ekstra bir bilgi verilmemiş. Bagaj hacmini de söyleyeyim. Arka koltuklar normal konumundayken 352 litre. Standart olarak sunulan güvenlik özelliklerinin arasında hız sabitleyici ve hızı sınırlama sistemi, hava yastıkları, yokuşta kalkış destek sistemi, fren destek sistemi gibi temel güvenlik özellikleri sunuluyor. Önden çarpışma önleyici, şerit takip asistanı, şeritte kalma asistanı ve adaptif hız sabitleyici ise opsiyonel şekilde satın alınabiliyor. Tabi Kia Stonic listemizi sokan şey motor ve şanzımanı oldu. 1 litre TGDI motorundan 100 beygir güç, 172 Nm tork üreten Stonic bu şanzımanı 7 ileri DCT çift kavram otomatik viteste eşleştirmiş. Sıfırdan 100'e 12.4 saniyede çıkan Stonic maksimum 176 km/saat hıza çıkabiliyor. 100 kilometredeki ortalama yakıt tüketimi ise 5.8 litre olarak kayda geçmiş. Ve bu özelliklerde bir Kia Stonic'e sahip olmanın bedeli 2024 yılında 1.215.000 lira. Yine oldukça rekabetçi diyebiliriz. Ne dersiniz? Gücünü düşününce fiyatının biraz sınırda kaldığı Crossland otomatik vitesli modeller arasında sizin tercihiniz olur mu? Ben şunu fark ediyorum dostlar. Bu aralar hem internette hem de sokaklarda Crossland'i biraz fazla görmeye başladım herhalde. Biraz algıda seçicilik mi desem ne desem bilemedim. Bu otomobilin kaderi ve şansı konusunda net bir şey söylemek de zor. Evet, tasarım güzel, yalan yok. Gideri de var ama biraz eski. Yenilenmesine de az kaldı. Durum böyle olunca listedeki diğer rakiplerine karşı onu öne çıkaran bir şeyler gerekiyor. Opel Crossland şu an tek bir donanım seçeneğiyle satışta dostlar. 16 inçlik jantları, ön sis farları, full led ön ve led gündüz farlarıyla elektrikli ısıtmalı yan aynalar standart olarak geliyor. Boyutlar 4217 mm uzunluk, 1765 mm genişliği ve 1605 mm yüksekliği ile gayet yeterli. Dingil mesafesi 2604 mm. Bu ölçüler iç mekandaki yaşam hacmi hakkında size ipucu verirken içerisi klasik Opel tasarımında. İç mekanda onu öne çıkaracak özelliklerin arasında konsolun ortasındaki 7 inçlik dokunmatik multimedya ekranı üzerinden Apple CarPlay ve Android Auto bağlantılarının yapılabilmesi geliyor. Altı hoparlörlü olduğunu da ekleyeyim. Ayrıca diğer modellerde görmeye pek alışkın olmadığımız geri görüş kamerası da standart olarak geliyor. Bununla birlikte elektrikli ön ve arka kapı camları, akıllı hız sabitleyici ile hız sınırlayıcı, far ve yağmur sensörü, yine diğer modellerde rastlamanın biraz zor olduğu çift bölgeli otomatik klima kontrol ünitesi, bagaj hacmini söylemeden olmaz. Arka koltuklar normal konumundayken 410 litre bagaj hacmine sahip olacaksınız. Motor tarafında 1.2 litre hacminde turbo beslemeli olup tam 130 beygir gücüyle yüzümüzü güldüren Crossland 230 Nm torka sahip. Bu motoru 6 ileri otomatik viteste eşleştiren Crossland sıfırdan 100'e 10.2 saniyede çıkıyor ve maksimum hızı listenin şu an en hızlısı olacak şekilde tam tamına 198 km/saat. 100 kilometredeki ortalama yakıt tüketimi ise 6.4 litre olarak verilmiş. Bu özelliklerde bir Opel Crossland otomatik vitese sahip olmanın bedeli ise 1.334.900 lira. Listenin en hızlı ve en pahalı modellerinden gibi görünse de ondan daha pahalıları da var elbette. Normal şartlarda vites manuel olunca piyasanın en uygun fiyatlı modellerini satan SVM konu otomatik olunca listenin sınırlarını zorluyor. SVM beni bu konuda en çok şaşırtan modellerden oldu kesinlikle. Yani bir şanzıman değişince ne oldu da bu fiyat buralara çıktı anlamak güç. Yine de son dönemin en çok merak edilen ve ilgi gören markalarından biri olması ve yine manuel vitese göre fiyatında bir fark olmasına rağmen diğer markalarla kıyaslandığında hala avantajlı olması da onu bu listeye sokuyor. Bu arabanın da Çinli olup sürekli İtalyan vurgusunun yapılması dışında bu yakışıklı tasarımı yine öne çıkıyor. Ayrıca led ön ve gündüz farları, elektrikli ısıtmalı katlanan yan aynalar, köpek balığı radyo anteni, 18 inçlik alaşım jantlar, dış mekanın öne çıkan özelliklerinden. Boyutlarda 4610 mm uzunluğu,
1855 mm genişliği ve 1740 mm yüksekliğiyle 2750 mm dingil mesafesine sahip. İç mekandaysa ambiyans aydınlatma ilk özelliğimiz oldu. Ayrıca listemizde daha önce saymadığımız otomatik açılır cam tavan, otomatik klima, arka yolcular için klima havalandırması, elektrikli sürücü koltuğu, ısıtmalı ön ve arka koltuklar, anahtarsız giriş ve çalıştırma, ısıtma ve soğutma özelliğine sahip bardak tutucularla elektrikli bagaj kapağı da yine listemizin en lüks özelliklere sahip modeli çıktı G01'i. İç mekandaki özellikleriyle de fiyatı acaba uygun mu dedirtecek gibi. Kablosuz telefon şarjı, 10 inçlik dokunmatik multimedya ekranı, 9 hoparlörlü ses sistemi, USB bağlantı noktaları ve 12 volt soket girişleriyle burası da dolu. Güvenlik özelliklerinde ABS, EBD, fren destek sistemi, yokuş kalkış destek sistemi, geri görüş kamerasına ek olarak 360 derece panoramik video görüntüsü, kör noktanızdan gelen araçları fark etmenizi sağlayan kör nokta uyarı sistemi, şeritten ayrılmanız durumunda size haber veren şerit takip sistemi, hız sabitleyici gibi özellikler de standart olarak geliyor. Motor konusu bu arabanın handikaplarından oldu diyebilirim. Yine bizim SVM inceleme videolarımızın altına takipçilerimizin yaptığı yorumlardan G01'in hatta SVM'nin diğer modellerinin de bahsedilen beygir gücünde olmadığından bahsedilmiş. Daha sonrasında SVM Türkiye broşürlerini brüt ve net güç şeklinde yeniden güncelledi. Böylece SVM G01 1.5 litrelik benzinli turbolu motorundan brüt 150, net 137 beygir güç üretiyor. Tork ise 212 Nm. Şimdi dostlar brüt, net beygir ne diye hiç karıştırmayın oraları. Bu motoru 7 ileri DCT çift kavrama şanzımanla yönetirken 100 kilometrede ortalama 8.9 litre yakıt sarf ediliyor. Maksimum sürat ise 180 km/saat. Ve bu özelliklerde bir SVM G01 sahibi olmanın bedeli ise 1.499.500 lira olarak belirlenmiş. Listemizin en pahalı fakat en donanımlı modeli olan G01 hakkında siz ne düşünüyorsunuz dostlar? MG-ZS'nin yerine alınır mı? Önceki listede onu görenleri şaşırtan Ford, otomatik vitesli modeller arasında da varım diyor. Ford, bu listede olmasından mutlu olduğum modellerden kesinlikle. Seversiniz, sevmezsiniz ama Ford her zaman adıyla bile insana güven verir. Listemize style donanım seviyesiyle giren Puma, dışarıda gövde renginde kapı kolları ve yan aynalarla geliyor. Jantlarımız ise 17 inç. Tasarım da hiç fena değil. Bu araba özelinde daha önce de dediğim gibi tasarımı biraz sevmek gerekiyor. Bununla birlikte boyutlarda 4186 mm uzunluk, 1777 mm genişlik ve 1536 mm yüksekliğe sahip. Dingil mesafesinde ise 2588 mm gibi oldukça iyi bir boyut sunuluyor. İç mekanda style donanımla birlikte yükseklik ve derinlik ayarlı direksiyon simidi, manuel klima, tek tuşla açılıp kapanabilen ön ve arka kapı camları, konsolun merkezinde 8 inç büyüklüğünde SYNC işletim sistemine sahip dokunmatik multimedya ekranı bulunuyor. Bu ekran üzerinden araçla ilgili birçok ayarı yapabilirken direksiyonun arkasındaki 4.2 inçlik yol bilgisayarı üzerinden de anlık olarak araç bilgilerini takip edebilirsiniz. Bagaj hacmimiz de 456 litre. Tasarıma göre gerçekten iyi bir değer. Güvenlik özelliklerinde standart olarak sunulanlar arasında hava yastıkları, ABS, EBD, ESP ve acil fren desteği, yokuş kalkış asistanı, hız sabitleyici ve hız sınırlayıcı, trafik işaretlerini tanıma sistemi, şerit takip sistemi ve şeritte kalma yardımcısı, çarpışma önleme sistemi, Ford Puma Style donanımla sizin olacak. Motor tarafında 1.0 EcoBoost benzinli motor tek seçenek. Bu motordan 125 beygir güç, 170 Nm tork üreten Puma 7 ileri otomatik vitesi sahip. Sıfırdan 100'e 10 saniyede hızlanan Puma maksimum 190 km/saat son hıza çıkabiliyor ve bu motorun 100 kilometredeki ortalama yakıt tüketimi 6 litre. Ve dostlar, Ford Puma Style donanım otomatik vitesi sahip olmanın bedeli ise 1.385.600 lira olarak belirlenmiş. Otomatik vites sahip 9 SUV ve crossover modeli arasından sizin tercihiniz neden ve hangi model olur? Bunun cevabını gerekçesiyle birlikte çok merak ediyorum. Ayrıca bu listede olmalı dediğiniz ya da başka özelliklerdeki liste dileklerinizi de yorumlarda bekliyorum dostlar. Otomatik vites olunca fiyatlar manuele göre biraz daha pahalı olsa da kullanım kolaylığı, pratik oluşu ve ikinci eldeki değeriyle otomatik vitesli modellerin yeri hep bir ayrı. Ben merak ediyorum, bu 9 model arasında sizin tercihiniz hangisinden yana olurdu? Radarınıza giren 3 modeli yorumlarda yazmanızı bekliyorum. Ayrıca yine belirli bir fiyat aralığındaki ikinci el SUV modellerini derlememiz konusunda da bize bir isteğiniz var. İkinci el SUV videosunda
hangi kriterlerden yararlanmalıyız? Bunu da yine yorumlar kısmında yazarsanız sevinirim. Ayrıca sonraki videolardan anında haberdar olabilmek için kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve sevdiklerinize paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.